Canınız ne zaman börek yemek isterse, ne zaman köfte yemek isterse geleceğiniz adres belli. Saraybosna. Buradan kalkmam. Sabaha kadar burada börek yerim. Oo, bu çok güzel ya. Güzel. Et muazzam. İkisi de 12'şer mark. Türkiye'de olsa bu 40 mark, 12 mark olurdu. Saraybosna'dan hepinize merhaba. Canınız börek çektiğinde veya köfte çektiğinde tabii ki gideceğiniz en iyi adreslerden bir tanesi Balkanlar oluyor. Onda da tabii ki Saraybosna bir numara bence. Bugün birazcık daha farklı bir şeyler yapacağız. Daha önceki videolarda göstermiş olduğumuz yerlerin haricinde size gidebileceğiniz alternatif yerler de göstereceğim. Benim için önemli olan şey tabii ki turistik olmaması, biraz daha lokal olması işletmelerin. Ben de onun için ekstra çaba sarf ediyorum. Arkamda inanılmaz bir manzara var. Saraybosna'nın güzel manzarası var. Hazırsanız 10 dakikalık yürüme mesafesindeki börekçimize gidelim. Burayı daha çok lokaller biliyor. Turistik değil. Bu yüzden ayaküstü lezzetlerde yer vermek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Video başlarken beğenmeyi ve aynı zamanda kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Saraybosna lezzetleri başlıyor. Günün ilk durağında Beçiri'ye geldik. Buraya Çinitsa Beçiri. Burası merkezden birazcık yürüyerek dışarı doğru çıkmanız gerekiyor. Yaklaşık bir 200-250 metre. Ama genellikle lokallerin geldiği yerlerden bir tanesi. Eskiden merkezde de yerleri varmış ama orayı kiraya vermişler. Şimdi burada yapıyorlar sadece. Ops. Arı gel. Önümde 2 tane gül böreği var. Daha doğrusu bu bizim tarzımızda gül böreği olarak sayılıyor ama onların tarzında döndürmeli börek olarak geçiyor. Bir tanesi kabaklı, bir tanesi de kavurmalı. Kavurmalı olanı çok enteresan bir börek çünkü yoğurtta marine ediyorlar kavurmayı. Aynı zamanda baharatlar var ve soğan var içinde. Kabak yapan çok fazla yer yok açıkçası. Genellikle böyle düz, normal bildiğimiz Saraybosna böreği yapıyorlar ama burası diğer yerlerden farklı bir şey yemek isteyenler için iyi bir alternatif oluyor bence. Bu arada az önce yeni çıktı. Yukarıdan asansör sistemiyle aşağı indiriyorlar ve börekler de yukarıdaki üretimhanede hazırlanıyor. Bence bu kadar hızlı ve sıcak servis etmeleri de güzel. Üzerine yine krema kıvamında bir yoğurtla geliyor. O da çok güzel bir şey. Bana az önce ayran ikram ettiler. This is not ayran, this is yoğurt. Ev yapımı yoğurt ikram ettiler. Onun da tadına bakacağım şimdi. Bak bu dün neredeyse 4 börekçide yemek yedim. Hani en iyisini bulayım diye. Gerçekten yani hepsini düşününce etin tadını anlatmak mümkün değil. Çünkü marinasyonda böyle yumuşacık olmuş. Hiç beklediğim bir tat ve alıştığım bir tat değil. Oo. Bu çok güzel ya. Bunun yanına bir çay vereceksin tabii. Çay yok burada da. Normalde sese bak. Normalde çayı vereceksin. Buradan kalkmam. Sabaha kadar burada börek yerim. Saraybosna'ya herkes geldiği zaman ilk gittiği yer genellikle Saç oluyor. Saç kötü değil, güzel bu arada ama ben ne zaman gitsem asık suratlılar. Bir şey soruyorum, cevap vermiyorlar. Burası çok farklı gerçekten. Sadece lokaller geliyor. Kabaklıyı şöyle göstereyim. Sade aldım. Diğeri yoğurtluydu. Bence yoğurtlu da güzel ama birazcık sıcak olduğu için yoğurdu üzerine döktürdüm. O birazcık daha dengeliyor. Daha rahat yiyebiliyorsunuz. Bunu böyle koparıp yemek istiyorum. Ama bayağı içi ıslak. O yüzden böyle ayrılırken dağılıyor. Şöyle göstereyim. Dağıldı direkt. Kabağı da biraz kalın rendelemişler. Yani rendesi çok ince değil. Bundan dolayı birazcık daha böyle dişe geliyor. Islak kalmış içi. Çatalla yenmez bu. Bu direkt elle böyle gömeceksin. Çok güzel. Kilisenin ara sokağından çıktığınız zaman yaklaşık bir 100 metre sonra buraya varabiliyorsunuz. Yani aslında şehrin merkezinde sayılır. Çok uzaklaşmıyorsunuz. Bir de yoğurdun tadına bakalım. Bak buraya geldiğinde çok güzel yoğurtlar yiyorum. Bu ev yapımı. Tadı gerçekten çocukluğumuzda annelerimizin, anneannelerimizin yapmış olduğu gibi gerçekten çok beğendim bunu da. Hamuru kendileri açıyorlar. Genellikle burada hamuru
Bu tarzda yapmak isteyenler elleriyle böyle rulo haline getirerekten yaparlarmış. Burada daha çok böyle bizim katmer gibi böyle dağıta dağıta, büyüte büyüte açıyorlar. Ardından çevire çevire bu şekilde bu börek haline getiriyorlarmış. İkisinin tarzı farklıymış. Yani bu tarzda yapan çok fazla yer yok dedi. Bir de Beçiri ailesi buranın en eski börekçilerinden biri. Yani 1950'lerden itibaren açmışlar burayı ve 4. kuşak şu an işin başında. Abisi var. Aynı zamanda babası var burada. Dolayısıyla 3. ve 4. kuşak şu anda işin başında devam ediyor. Benim için öncelik lokallerin gittiği ve gerçekten şurada oturduğum yarım saatlik sürede bir tane turist gelmedi. Yani bakın sadece Türk demiyorum. Herhangi bir turist gelmedi. Tamamen lokaller geliyor. Yemek yiyorlar. Ardından paketlerini de alıp devam ediyorlar. Fiyatları da söyleyeyim. Benim az önce demiş olduğum kavurmalı olan üzerine bir pavlaka isminde yoğurtla krema karışımı bir sos ekleniyor. Bu direkt doğrudan yoğurt değil. Yoğurt 1 mark, börekte 5.50 mark. Bu arada Saraybosna marka. Kabaklı 4 mark, su 2 markmış. Ben burayı tamamlıyorum, bitiriyorum izninizle. Sıradaki durakta görüşürüz. You must pay him to take a photograph of his beautiful daughter. Şimdi kahvaltıdan çıktık. Önümüzde güzel bir durak var. Çok merak ediyorum burayı çünkü ısırgan otuyla enteresan yemekler yapıyor. Yaptığı bütün yemeklerde ısırgan otunu kullanıyor. Hatta tatlılarda bile kullanıyormuş. Saraybosna'nın tatlıları çok iyi değil bence ama bakalım nasıl olacak. Bu arada Saraybosna kalabalık. Haziran ortalarındayız. Çok fazla turist geliyor. Hem Türk turist var hem yabancı diğer turistler var ama Müslüman bir ülke olduğu için Araplar çok fazla geliyor yazın. Bunu göz önünde bulundurarak gelmeniz gerekiyor. Arapların geldiği zamanlarda gerçekten restoranlarda da yer kalmıyormuş. Araç kiralama firmalarında da sıkıntılar çıkıyormuş. Bu arada araç kiralama demişken burada araç kiralamak bir problem olabiliyor. Günlüğü 100-150 eurolara kadar çıkartabiliyorlar. Kimisi de diyor ki 20 euro ama aslında gerçekten istediğiniz aracı getirmiyorlar. Böyle yıkık dökük bir araç getiriyorlar. O yüzden size Cihat'ın telefon numarasını açıklama kısmına bırakıyorum. Cihat'ı ararsanız hem otel transferi hem de araç kiralama ile ilgili sizlere yardımcı olur. 2 gündür neredeyse buradayım ve çok fazla lezzet durağı deniyorum. Gördüğüm kadarıyla bazı duraklarda lezzette değişmeler var. Yani mesela Ferhatövüş köfte geçen sefer geldiğime göre daha kötüydü. Şimdi öyle olunca tabii ki yeni yerler deneyip daha güncel rehber yapma isteği doğuyor. Bu videoda o yüzden yapılıyor. The Singing Nettle'a geldik. Burası enteresan bir yer. Yolda da söylediğim gibi lezzetleri ısırgan otuyla eşleştiriyorlar. Bu kadar çok ısırgan otunu yemeklerinde kullanan başka bir restoran görmedim açıkçası. Biraz da böyle Bosna yemeklerini eşleştiriyorlar. Önümde 2 tane yemek var. Bir tanesi kadın budu köfte. Biraz böyle enteresan bir tasarım var. Gördüğüm kadarıyla tarçın batırmışlar. Tarçını alıyorsun ve yemeye başlıyorsun. Burada da krepe ismindeki mantıları var. Bu mantı da aslında biraz daha bizim bildiğimiz mantının biraz daha büyüğü. Ben krepeden başlamak istiyorum çünkü buranın en çok övülen yemeklerinden bir tanesi bu. Şöyle bir alayım. Bir de çok güzel ısırgan otu yağıyla sos yapmışlar. Yeşil yeşil duruyor o da. İçi peynir dolgulu, biraz da böyle krema kıvamında bir peynir. O yüzden güzel geliyor. Üzerindeki ısırgan otu hani böyle çok aşırı derecede bir tat veriyor mu bana derseniz çok verdiğini söyleyemem. Ya da biraz daha yayıp denemem lazım. Şöyle bakayım. Şimdi geldi. Şimdi tadı geldi ve güzel geldi. Ve bir de bunun yağı asıl çok güzelmiş. Onu da anlamış oldum. Biraz daha şöyle yapacağım. Önüme koyup yağından da üzerine ekleyeceğim. Bizim mantılarımız gibi değil bu arada hamuru. Hamur birazcık daha böyle çiğnedikçe dişliyorsun ve geri açılıyor. Yani böyle kolay yok olmuyor. Sert bir hamur gördüğüm kadarıyla. Güzel tarafı şu, bu şekilde peynir ön plana çıkıyor. Yani aslında mantı yiyorsun ama peynirli bir mantı yiyorsun. Sos çok güzel. Şimdi o yeşillik damağımda böyle gittikçe daha fazla gelmeye başlıyor. O yüzden beğendim. Enteresan bir tat. Ben ısırgan otçu değilim ya. Ben bunu anladım. Ama mantı güzel. Kadın budu köftenin içine tarçın saplamışlar. Bu şekilde daha rahat tutup tabağınıza alabiliyorsunuz. Yani böyle bir sunum daha önce görmedim tabii ki. Demek ki o tatların da birleşmesini istiyorlar yani birazcık daha. Oo. İçi çok yoğun. Enteresan gözüküyor. Bayağı yağlı. Kıyması yağlı değil. Pişmiş, birazcık da yağ çekmiş açıkçası. Ama o yağ çekmesinin üzerine o sos güzel gelmiş. Isırgan otu birazcık tadı lezzetlendiriyor. Bak bu güzel bir tat. Bunu beğendim. Şimdi tarçın geldi bak.
Bu da enteresan. Aynı anda herhalde hayatta böyle bir araya getiremeyeceğim tatları tek tabakta buluşturuyor. Özellikle ısırgan otu, tarçın. Bunlar ikisi nasıl tarif edilir bilmiyorum şu anda. Yani daha önce hiç hayatta yemediğim için. Ama kadın budu köfte et oranı çok yüksek. Çok fazla koymuşlar. 3 tane var bu arada. Yanında da bir tane pirinç pilavı var. O pilava da şöyle bir giriş yapayım. Biraz fazla lapa gibi duruyor ama lapa kötü ve tatsız. Pilavı boş verin. Pilava hiç girmeye gerek yok. Ama bu güzelmiş. Bunu beğendim. Bu ısırgan otunun yağını biraz şöyle tarif edebilirim. Fine dining restoranlarda bahçe yeşillikleriyle yapılan yeşil soslar oluyor ya, onlara benziyor. O sosun haricinde ayrıca ısırgan otunu da çok fazla görebiliyorsunuz. Şimdi birazdan tatlı da söyleyeceğim. O tatlının içinde de ısırgan otu var. Bence bir lezzet katıyor ama bunu daha çok böyle vejetaryen beslenenler sever diye düşünüyorum. Mesela kadın budunu herkes sever. Çünkü içindeki et oranı çok yüksek. Aslında bildiğimiz kadın budu gibi değil. İçindeki kıyma miktarı çok fazla ve tarçının olduğu bölgeler, değdiği bölgeler tadı çok güzel değiştiriyor. Biraz böyle mayhoşlaştırıyor. O yüzden hoşuma gitti. Şunu şöyle göstereyim. Bundan sonra da bir tatlı molası verelim. Çünkü bugün hiç tatlı göstermedim. Aslına bakarsanız Saraybosna'da çok fazla böyle övebileceğim bir tatlı yok. Çünkü genellikle çok şerbetli, çok şekerli tatlılar yapıyorlar. Ben buranın tatlılarını çok sevmiyorum, açık ve net söyleyeyim. Burada ısırgan otlu cheesecake var. Onu denemek istiyorum. Çünkü farklı bir deneyim. Genelde şöyle oluyor. Bir daha nerede yiyeceğim bu yemeği deyip hep yiyorum yani. Ondan dolayı engellemiyor hiçbir şey beni. Thank you. Isırgan otlu cheesecake'imiz geldi. Birazcık yeşil gözüküyor haliyle beklediğimiz üzere. Şöyle bir tadına bakıyorum hemen. Bak güzel. Bayağı ferahlatıcı. Üzerine beyaz çikolata var. Onunla beraber çok güzel olmuş. Altta ne var? Altta da gene bir hamuru var. O da yeşil gene. Isırgan otlu hamur. Arada bir vişne sırası var. O vişnenin üzerinde de çok güzel bir ısırgan otlu krema var. Bu arada şeker tadı hakikaten çok fazla gelmiyor. O yüzden beğendim. Sıcak havalarda falan deneyecekseniz çok daha ferahlatıcı özelliği olduğu için güzel olabilir. Bir de ben yani ısırgan otunu hiç açıkçası İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde çok fazla böyle yemeklerde görmedim. Genellikle böyle fine dining restoranlarda bir sos olarak kullanırlardı. Yani bir yağını çıkarırlardı. Ama burada birazcık daha fazla denemiş oldum. Hoşuma gitti açıkçası. Buz gibi ya. Bunlar evde olsa var ya neler yerim neler. Hesabım da geldi bu arada. Kadın budu köfte 25 mark. Klepe 23 mark. Tatlı da 7 mark. Toplamda 55 mark. Özellikle söylemem gerekirse kredi kartı geçmiyor. Nakit olarak ödemeniz gerekiyor burada. Aslında bakarsanız Saraybosna'nın tamamında böyle. Biraz enteresan. Yani hiç kredi kartı geçmemesi. O yüzden yanınıza dolar ya da euro getirip burada bozdurmanız gerekiyor. Şimdi para bozdurdum. 100 euroyu 193.60 mark olarak bozuyorlar. Bosna Hersek markı. Ben daha önceden buraya geldiğimde Bosna Hersek markı 5-6 civarıydı. Şu anda 23,5. Siz geldiğinizde gelmeden daha doğrusu kontrol edin. Yani bu videoda vereceğim bütün fiyatlar Bosna Hersek markı olarak belirtilecek. Siz onu 23,5 ile çarpmanız lazım bugünün şartlarında. Ama yarının şartları ne olur göreceğiz. Bu yemek 55 mark. Yani neredeyse bir 23-24 euro gibi bir para yapıyor. Pahalı yemek gibi gözüküyor. Ama şimdi neye göre pahalı? Alternatif var mı? Aynı yemeği bir yerde yiyebilir miyim burada? Başka bir yerde yiyemem. Tek burası sunuyor. Ve bence kadın budu köftesi güzel. Bir tek pilavı kötüydü. Klepe güzeldi bence. Klepenin hamuru da güzeldi. Onu çok güzel açmışlar. Burada her şeyi el yapımı yapıyorlar. Önemli detaylardan bir tanesi gene saat 2'de açılıyorlar. Öğleden sonra gelmeniz gerekiyor. Bence burası gayet güzel bir durak. Geldiğiniz zaman farklı bir şeyler yiyeyim diyorsanız burayı öneririm size. Hele ki şu cheesecake'ten yemeniz lazım. Yani tatlı olarak mutlaka. Başka bir sürü lezzetleri de var bu arada. Aklınıza gelen her şey, çorba dahil, gene ısırgan otuyla hazırlanıyor. Buraya geldiğinizde siz de deneyin, bana yollayın bari de ben bir dahaki geldiğimde ben de onları denemiş olurum. O zaman sıradaki durakta görüşürüz. Yandım anam yandım. Bu ne sıcak ya. 35 derece. Eridim bittim yani. Asçe geldik. Burası diğer birçok esnaf lokantası gibi farklı Bosna yemekleri yapıyorlar. Evlerde yapılan tencere yemeklerini yapıyorlar. Önümde de iki farklı tabak var. Biri Saraybosna'ya geldiğimde esnaf lokantalarını denemeyi sevdiğim soğan dolması. Diğeri de pilavla beraber dana sote. Bu dana soteyi böyle birçok yerde görürsünüz. Daha çok böyle gulaş olarak da sundukları etler var. Ama dana etini olabildiğince böyle farklı yemeklerde kullanıyorlar. Bizde genelde mesela böyle yemekleri ayrı ayrı
tabaklara koyarlar ama Saraybosna'daki kültürde aynı tabağa farklı yemekleri koyabiliyorlar. Hele ki içlerinde böyle sulu yemekler de varsa tabakta böyle mesela pilav koyuyorsunuz. Yanına böyle bezelye yemeği koyuyor. İkisi beraber karıştığı zaman pilav sulanmış oluyor. Burada onu seviyorlar. Birçok restoranda aynı şeyi gördüm. Genellikle böyle sulu yemeklerle, bamya yemeğiyle etli yemekleri karıştırabiliyorlar. Bir kısmına onu koyuyor, bir kısmına onu koyuyor. O yüzden ben de bugün çok fazla karışıklık yapmayayım diye pilavla beraber dana eti tercih ettim. Dananın yalnız yanında bir de böyle havuç detayları var. Çok fazla havuç görüyorum. Evet. Kuşlar yukarıdan bir şey yaptı. İlk tabağıma giriş yapıyorum. Bu dana sote bizim böyle tam kavurma kıvamında olmuş ya. Bak mesela bu çok güzel sulanmış. Yukarıdan kuşlar bir şey atıyor. Pilav da güzel. Pilav tahminimden güzel. Bir de altındaki o etin suyuyla beraber birleşince çok daha güzel oldu. Birkaç tane yerde yedim mesela esnaf lokantasında. Buradaki et kalitesini birçok yerde görmemiştim. Geçen geldiğimde Bosna'ya yemiştim burada. Şu anda da gerçekten hiçbir şey değişmemiş. Aynı lezzette duruyor. Eğer bir esnaf lokantası deneyecekseniz burası olmalı bence Ades'te. Şimdi diğer tabağa geçiyorum. Burada da soğan dolması var. Böyle farklı boyutlarda farklı soğanları dolduruyorlar. Türkiye'de artık son zamanlarda çok meşhur oldu ya soğan dolması. Bizde genellikle başlangıç olarak sunuyorlar ama burada yemek olarak sunuluyor. Bu şekilde tabakta ve altında suyuyla beraber. Bence bu da lezzetli, öbürü de lezzetli. Bir deneyelim bakalım. Hafif ekşimtırak, limon, asit çok fazla ön plana çıkıyor. Bunun iç dolması böyle kabağın içine doldurdukları dolma içi gibi. Pirinci biraz fazla bence bunun. Dengesini biraz daha iyi yapabilirlermiş. Şu anda yediğim açıkçası çok mutlu etmedi. Soğan dolması için en azından konuşuyorum. Et için öyle bir şey söyleyemem. Et muazzam. Bu yediğim güzel mesela. Daha küçüğü var. Ona bakayım. Abi şuna bak ya. Soğan cücüğünü getirmişler. Onu da doldurmuşlar. Bu da güzeldi. Ama ben açıkçası etten daha memnun kaldım. Et direkt dağılıyor. Çatala dokundurduğum anda anında bırakıyor kendini. Burada bir Bezistan var. Bezistan'ın hemen yan tarafında kalıyor burası. İçeride böyle farklı lezzetler de var. Mesela börek de yemek istediğinizde tabak gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda kahvaltı için bey çorbası var ki biz bugün farklı bir yerde içeceğiz onu. Farklı bir esnaf lokantası da göstereceğim. Burada geleneksel Bosna yemeklerini yemek istediğinizde doğru adreslerden bir tanesi diyebiliriz. Buraya ilk gelenler bir şok oluyorlar. Çünkü börek ve köfte haricinde bir şey yokmuş gibi geliyor. Ama aslına bakarsanız sulu yemek denemeniz de gerekiyor. Onları da burada deneyebilirsiniz. Bence çok güzel yapıyorlar. Mevsime göre farklı sebzeleri de kullanıyorlar. Onlarla da çok güzel yemekler yapıyorlar. Burası listenizde olmalı. Ben fiyatları söyleyeyim. İkisi de 12'şer mark. Toplam 24 marklık bir hesabımız var. Bu lezzete göre 12 mark gerçekten güzel. Ama anlayamadığım konu şu. Bunda mesela et az. Bunda full et. İkisinin de 12'şer mark olması garip geliyor bana. Ben bu mantığı anlayamadım. Mesela Türkiye'de olsa bu 40 mark, 12 mark olurdu. Herhalde öyle hesaplarlardı yani. Et oldu mu işin içine girince olay değişiyor. Sıradaki durakta görüşürüz. Şimdi öyle bir yere geldim ki birazcık böyle sessiz bir ortam var. Ondan dolayı sesim birazcık kısık konuşacağım. Stari Grad ismindeki esnaf lokantasına geldim. Burada Bosna Hersek'in geleneksel yemeklerini yapıyorlar. Önümde begava çorbası var. Bunun içinde didiklenmiş tavuk. Aynı zamanda sebzeler var. Terbiyeli bir çorba. Bir de tabii ki olmazsa olmaz kabak dolması ve karadana sarması var. Üzerine de bir yoğurt geliyor. Yanında da bir ayran var. Kendi yaptıkları ayran. Bu somun ekmek tabii ki Bosna Hersek'te her şeyle geliyor. Genellikle cevapi ile beraber geliyor. Cevapi onun arasında geliyor. Ama bütün fırınlarda yapılıyor. Bunu da yemeklerin yanında sunuyorlar. Bey çorbasının tadına bakıyorum. Bunun içine de yoğurt koymuşlar bu arada. Karıştırdıkça kıvamı da değişiyor. Bir tadına bakıyorum. Sanki böyle tavuk göğsündeki o didiklenmiş ince ince kıl kıl olur ya. Aynı o şekilde damağa geliyor. Çok enteresan. Tadını beğendim. Üzerine bir nane gelmiş. Nane dokunuşu tadı değiştiriyor. Kocaman bir bamya var. Havuç var. Ben dün başka bir yerde yedim. Onda da bezelye vardı. Yani böyle farklı sebzeleri kullanabiliyorlar. Ama bence bu çok güzel bir çorba. Özellikle kışın gelirseniz mutlaka içmeniz gerekiyor. Burada sirke de var. Bir deneyeyim mi şöyle? Bakalım nasılmış.
Genelde bu tarzda çorbalarda değil de daha sakatatlarda tercih ediyorum. Ama burada sakatat var mı bilmiyorum. Ya yemeklerde daha yeni çıkıyor bu arada. Küçük küçük yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Tam bir esnaf. Evet. Sirkeli içmek lazımmış. Yani tadı direkt değişti. Sirkeli çok güzel. Önümde kendi seçtiğim iki farklı lezzeti bir arada sundular. Kara lahana sarması ve kabak dolması. Ben kabak dolmasını çok severim ama buradaki kabaklar birazcık daha bizim alıştığımız kabaklardan farklı. Daha küçük boyutta göstermek gerekirse. Daha böyle küçük boyutta ama içi güzel doldurulmuş. Genellikle etlere çok fazla baharat katmıyorlar. Yiyebileceğiniz bütün köfteler de dahil buna. Çok fazla baharatlı değil. Eminim bunda da etin tadını alacağız. Çok güzel. Yoğurt da güzel üstündeki. Kara lahana birçok sulu yemekçide var. Neredeyse 4-5 tane farklı yer gördüm. Hepsinde mutlaka yapıyorlardı. Güzel. Genellikle burada yaşayanlar geliyor. Gene turistik olmayan bir yer. Biraz da yol kenarı. Ses de geliyordur gene. Hatta tramvay geçiyor şu anda. Başçarşı meydanının hemen arkasında kalıyor. Ama buraya böyle özellikle kışın gelip sulu yemek gerekiyor. Kara lahana yiyor herkes. Gördüğüm kadarıyla herkes ondan söylüyor. Şimdi buraya kadar gelmişken ve altında güzel bir su varken tabii ki somun ekmeği de kullanmamak olmaz. Onu da tadını alayım. Çeksin birbirine. Bu iki lezzet de gerçekten güzeldi. Özellikle Vegova çorbasını içmenizi öneriyorum. Fiyatları da söyleyelim. Karışık dolma tabağı 9 mark, çorbada 5 mark, yanına gelen ayranda 2 mark. Toplamda vergiler dahil 16 marka. Buradan yolcuyuz. Şimdi biz isterseniz vakit kaybetmeyelim. Günün son durağına geçelim. Aynı zamanda günün tek köfte durağına geçelim. Eskişehir'in tam içinden geçiyoruz şu anda. Burası birazcık daha böyle dar yollar olduğu için sıkışık. Eğer ki yazın gelirseniz kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Genellikle turlar geliyor buraya. O turlar sayesinde hakikaten yürünmez hale gelebiliyor. Hafta içi olmasına rağmen bugün görüyorsunuz yani ne kadar kalabalık. Bir de burada bir camimiz var. Bu cami de çok fazla ziyaretçi alıyor. Türkiye'den gelen çok büyük bir kafile var. Onlar da buraya geziyorlar. Aslında bakarsanız Osmanlı mimarisi ve Macaristan, Viyana mimarisi ikiye ayrılmış vaziyette. Yeni taraf biraz daha Macaristan, Viyana mimarisi. Şimdi eski tarafa doğru yani günün son durağı için köfteciye doğru gidiyoruz. Bu rehberde beni en heyecanlandıran yerlerden bir tanesindeyiz. Hodzik'teyiz. Diğer köftecilere göre burası biraz daha farklı yapıyor. Sadece köfte değil, aynı zamanda ciğer söyledim ve steak de söyledim. Tamamen dana ürünleri var. Başka hiçbir et yok. O yüzden ciğeri görür görmez sipariş vermek istedim. Güzel gözüküyor. Ama öncelikle dilerseniz köfteden başlayalım. Çünkü 2 gündür burada farklı köftecileri deniyoruz ama bence burası yorumlardan gördüğüm kadarıyla çok iddialı. Vakit kaybetmeden bir denemeye başlayalım. Şimdi somun ekmeği alıyorum. Öncelikle kaymağımı sürüyorum. Kaymaksız olmaz çünkü. Bosna kaymağı biraz daha farklı. Bizdeki gibi süt değil, birazcık daha tuzlu bir kaymak. Tam böyle tuzlu yemeği seviyorsanız çok lezzet katar. Doğranmış soğan. Bu da genellikle köftenin tuzunu dengelemek için koyuluyor. Maşa servisi. Kendimiz burada bu şekilde şöyle sarıp afiyet olsun dersiniz diye düşünüyorum. Göstereyim şöyle. İlk izlenim köfte sulu sulu, yani hiç beklemediğim kadar içi sulu geldi ki buradaki birçok köftecide yağ oranını çok fazla abartmıyorlar. Ama kaymakla beraber çok güzel gidiyor. Ben köfteyi bir daha yemek istiyorum izniniz olursa. Bu hiç katkısız bir köfte, diğerlerinde olduğu gibi, ama bu köftenin bir farklılığı var. Etin tadı daha böyle diğerlerine göre daha yağlı, daha güzel gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Bayağı yağlı gözüküyor. Bunda mangal tadını daha çok alıyorum mesela. Öncekilerde o kadar almamıştım. Izgaradaki mangal tadı daha fazla geliyor. Çok güzel bir steak etimiz var. Görüntüde birazcık pembe gözüküyordu. İlk başta domuz mu diye korktum ama çok sorduğumda bütün etlerin dana olduğunu söylediler. Bayağı da yağlı bir et bu arada. Kenarları falan yağlı. Güzel. Bu bayağı güzel. Bir de böyle kesimi incecik, birazcık yağlı ama gene de ızgarada güzel pişmiş.
Güzel bir ciğerimiz var. Şöyle göstereyim. Suları damlıyor. Tek korkum bu. Bu ciğerin güzel olup olmadığını bilmiyorum ama gördüğüm yerde söylüyorum genelde. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı aromatik bu arada. Bir de tabii üzerine bir maydanoz dokunuşu var galiba. Bir baharat dokunuşu da var. O da çok güzel. Bayağı et suyunu bırakmış tabakta bu arada, sırılsıklam tabak. Ben ciğeri sevdim. Beğendim. Etin yanına bir de ayran söyledim ki buradaki ayranlar da gerçekten çok güzel. Ben yoğun olarak geliyor. 180 gram artı 125 gram daha var diyor. %25 daha gratis dediği ne acaba? Bildiğimiz gratis değil de. Ayran güzel. Çok tuzlu değil. İnternetteki kaynaklarda burası için özellikle köftenin sığır ve dana etinin karıştırılarak hazırlandığını, harcını söylüyorlardı ama öyle bir şey yokmuş. Burada sorduğumda sadece dana eti var dediler. Bu rivayeti ortadan kaldırmak da bana kısmet oldu. Ama köfte gerçekten sulu, lezzetli ve güzel. Ondan dolayı ben bu köfteyi beğendim. Buradaki hangi köfteyle karşılaştırırım derseniz Kastel'le biraz karşılaştırabilirim. Çünkü orada da kömür tadı, is tadı çok fazla geliyordu. Burada da geliyor. Bir de gözlemlediğim kadarıyla bazı köftecilerde sirkülasyona eğer çok yoksa köfteyi kenarda bekletiyorlar. Ardından siz sipariş verince tekrardan ocağın üzerine alıp ondan sonra pişirmeye başlıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Burada sipariş anında tabaktan hepsi böyle seçiliyor. Tek tabağa alınıyor. Verdiğiniz siparişe göre gramajlar hesaplanıyor. Ardından da ızgaraya gidiyor. Bosna Hersek'te sevdiğim yanlardan bir tanesi de yemek masaya geldiği anda fiş de geliyor. Siz yemeği bitirdikten sonra fişi gösterip diyorsunuz ki borcum bu kadar. Ödeyip öyle çıkıyorsunuz. Cevabi 14 mark. Steak 9 mark, ciğer 9 mark, kaymak 2,5 mark, su 3 mark ve yoğurt dediği aslında ayran olan 2 mark. Toplamda 39,5 mark olarak hesabımız geldi. Bence burası diğer köftecilere göre birazcık daha böyle bizim Türkiye'de alışmış olduğumuz köftecilere benziyor. Daha böyle profesyonel bir işletme gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben geldiğim zamanlarda tavsiye edebileceğim 2 köfteciden bir tanesi oldu burası. İyi ki de tabii ki Kastel. Kastel seyahat boyunca gene hepsini denedim. Yaklaşık 4-5 tane köfteci denedim. Kastel 1 numara, 2 numaraya buraya koyabilirim. Buranın köftesi güzel. Bu arada tekrardan söyleyeyim. 5, 10, 15 şeklinde yani small, medium, large şeklinde sipariş verebiliyorsunuz. Kaç tane yemek istiyorsanız ona göre pişiriyorlar. Bazı yerler kaymak vermiyor. Mesela Kastel'de kaymak yok. Tabii ki İstanbul'da böyle bir imkan olmadığı için ve kaymaklı bir köfte yiyemediğiniz için buraya geldiğiniz zaman istiyorsunuz otomatik olarak. Haliyle ben geldiğimde buradaki kaymaktan da köfteden de memnun kaldım. Sizlere de geldiğiniz zaman kaymaklı şekilde sipariş vermenizi tavsiye ediyorum. Ben şöyle bir... Umarım sizler de keyif almışsınızdır bu videodan. Saraybosna'daki lezzetler bitmez. Önümüzdeki aylarda tekrardan geleceğim. Özellikle kışın geleceğim. Yazın birazcık daha zor oldu ama sizler için yiyorum. Afiyet olsun bana. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basarsanız, henüz abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip ederseniz muazzam olur. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.